Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altın gümüşe bakalım. Gümüşle başlayacağım. Gümüşte ne demiştik? Şu dirençlerin kırılımı ile birlikte bir önceki tepe bölgesi 23.49-23.70 bölgesini takip edeceğimizi konuşmuştuk. Dün itibariyle bu bölgeye geldik. Şu an için aynı bölgeyi tekrar test ediyoruz. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın bu tür yükselişlerde ne yapmıştık? Kademeli bir alım yaptık ve önemli de bir direnç bölgesine geldik. Bakın daha önce iki defa bu bölgeden satış almışız. Dolayısıyla burada bir üçüncü satışı alma ihtimalimiz var. Bu nedenle şu kademeli yaptığımız alımların yarısını bu bölgeden kapatıp olası bir dönüşteki riskimizi sıfırlamış oluruz ve böylece de şu yükselişin düzeltmelerinde tekrar alıcı olup ortalamamızı aşağıya çekeriz. Sonunda eğer bu düşüş süreci devam edip stoplayacak olursak da şu tepede yaptığımız satıştan dolayı elde ettiğimiz kar zararımızı karşılayacak, hatta bizim artıyla bu sıkıntılı süreci geçirmiş olmamızı sağlayacaktır. Ancak tabii bu bölgede satış yaptıktan sonra eğer yukarıda 23.70'in kırıldığını görüyorsak hem bu bölgede yaptığımız kapanışlar hem de portföyümüzün son kalan kısmı ile tekrar alıcı olup burada satış yaptığımız için evet elimizdeki gümüş miktarını bir miktar azaltmış olacağız. Ancak hem fırsatı değerlendiriyor olacağız hem de riskimizi azaltmış olacağız. O nedenle bu tür hareketleri de bir düşünmenizi tavsiye ederim. Belli dirençlere geldiğimizde risk azaltmak çok daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Önemli olan burada bizim riskimizi doğru yönetebilmektir. Eğer riski doğru yönetir, kayıplarınızı minimuma indirmeyi başarırsanız bu piyasalarda kazanmamak diye bir şey söz konusu değil. Mutlaka fırsatları yakalarsınız. Burada da olası düzeltmelerde takip edeceğimiz seviyeler, öncelikle bakın %38.2 seviyesinin geçtiği yer 23-22.90 bölgesi. Bunun da altında bir ara destek olarak 22.84-22.74 takip edilir. Ancak %61.8 seviyesinin geçtiği bölge esas çok önemli olacak. 22.50. Burada 22.50 altındaki kapanışlar şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini gösterir. Bu da düşüşün devam edeceği bir süreç anlamına gelir. Az önce dediğim gibi bu bölgeden satış yapanlar bu iki bölgeyi takip ederler ve buralarda bu sefer paçal alım yaparak dönüşleri kontrol edebilirler. Aşağıda da 22.50 altında stop olunarak bu süreç daha güvenli bir şekilde geçirilmiş olur. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında bakın şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyor muyuz diyeceğimiz bir süreci takip ediyorduk. Bunun için yukarıda geçilmesi gereken direnç bölgemiz 1983. 1983 üstü kapanışlar şu son düzeltme sürecinin tepkisinden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek. Evet, burada bakın şu tepe bölgesinin aynı zamanda desteği olarak da çalışan bir alan var. Burası gene önemli olacak. 1993-1990 bölgesi bir ara direnç olarak görülebilir. Ancak yukarıda 1983 geçildikten sonra bizim esas beklentimiz 2002-2009 direncine doğru yükselişlerin devam etmesi olacak. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın gümüş oldukça güçlü bir yükseliş yaparak bu bir önceki tepe bölgesine ulaşmış durumda, ancak ne altın, ne platin, ne paladyum, değerli metallerin hiçbiri bu tarz bir yükseliş henüz göstermedi. Gene gümüşün önce olduğu bir süreç takip ediyoruz. Gümüşte geri çekilmeler görecek olursak, o bahsettiğimiz 22.50 desteği kırılacak olursa diğer emtialarda da çok sert satışlar görebiliriz. Henüz zaten bakın bir hala tepki sürecinde olduklarını görebiliyoruz. O nedenle temkinli olmakta fayda var. Özellikle değerli metal yatırımcıları gümüşü yakından takip etmeliler. Altın içinde 1983 geçilirse güzel bir yükseliş süreci beklenebilir. Ancak bu bölge geçilmediği sürece şu düşüşün tepkisini verdik diyeceğimiz bir süreçteyiz. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçersek bakın gene geldik 83.60 desteğine ulaştık. Bu bölge kırılacak mı? Bu önemli, ancak aşağıda 82.60'lara kadar olan düşüşler bir fake hareket olabilir. 82.66 kapanışlarda artık altın ve gümüşte güçlü yükselişlerin başladığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Bu tarz bir düşüşte gene gümüşün o 23.70'i kırdığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.